Odessa'nın yemek alternatiflerinden bir tanesi de Odessa Food Market. Şimdi burayı beraber bir keşfedeceğiz. Odessa Food Market bir nevi AVM'lerin food court'unu anımsatıyor. Burada çeşitli restoranların küçük şubeleri mevcut. Aslında bu restoranların hepsinin Odessa içerisinde normal restoran olarak büyük merkezleri de mevcut. Ama hepsinin bir arada bulabileceğiniz bir nokta burası. Çoğunlukla menüler Ukraynaca aslında tabelalarda asılı olanlar ama isterseniz İngilizce menüde temin edebiliyorsunuz. Şimdi bir tur atalım kısaca. Bugün öğle yemeği için bir yerler araştırırken tesadüfen bir yer keşfettim ve çok hoşuma gitti. O yüzden sizle de paylaşmak istedim. Bu Odessa Fountain diye bir nokta var. Şöyle göstereyim. İşte çeşme falan var. Çok güzel bir park. Çok huzurlu bir yer. Şu karşıda bir İtalyan restoranı var. Burası bir bira imalathanesi. Kendi biralarını kendi üretiyorlar ve 4 çeşit biraları var. Göstereceğim size. Yani burada 6 çeşit gözüküyor ama Black Ale ve Happy Ale yok şu an. Şunlar var. Weiss Beer işte. Ben ondan söyledim zaten. Bu klasik lager galiba olması lazım. Ya soracağım zaten. Dark Beer var. Bu da biraz alkol derecesi yüksek IPA tarzı bir şey olabilir. Öyle biralar var. Menülerinde de işte biraz Alman mutfağının esintiler ağırlıkta. Sosisli bir şeyler ağırlıklı. Her şey var. Fiyatları da böyle. Salatalar. Ana yemeklere gelince bu şekilde. Güzel. Hem İngilizce hem kendi dillerini bir arada kullanmışlar. Çünkü çoğu yerde bu olmuyor. Bazı yerde hiç olmuyor. Bu şekilde bir yer. Balık da var ama yani bira balık olayı tabi olmayacağı için burada da rakı bulamayacağımıza göre inanılmaz bir şey var, içecek yelpazesi ama işte kendi biraları. Zaten Odessa'daki çok az mekanda böyle bir şey bulabilirsiniz. Bu bizim gururumuz falan tarzı bir şeyler yapmışlar internet sitesine diye baktım. Daha doğrusu Facebook sayfasına. Bu şekilde bir ortam. Gelip öğle yemeğinizi burada yiyebilirsiniz yani. İyi bir alternatif. Hoşuma gitti. Biraya da merakınız varsa kendi biralarını yapan orijinal bir yer. Güzel. Yanına da işte bir şeyler söylersiniz. Bir öğlen yemeği. Akşam da tabii ki iyi bir alternatif. Genelde zaten Google'daki yorumlar da çok olumlu. Fiyatları da makul bu nokta için. Yani zaten şu an en turistik yerler buralar. En olabilecek fiyatların belki de yüksek olduğu yerler ama ona rağmen ona kıyasla oldukça makul. Biraları da burada aşağıda bu şekilde üretiyorlar. Mekan gerçekten çok keyifli, çok güzel. Dediğim gibi yolunuz düşerse muhakkak uğrayın.
kısımda böyle. İç kısımda oturmak isterseniz buraları bu şekilde. Barı var. Ya ilginç bir şekilde Belgrad'da da, Kiev'de de ve burada da gözlemim, restoranlar çok iyi yani, inanılmaz kaliteli iç mekanlar yapıyorlar. Odessa bir tatil şehri olduğu için, yazlık bir şehir olduğu için dış mekanlar da, yani hani bahçe kısmı da çok keyifli. O yüzden az önce bahsetmiştim, burada da bir İtalyan restoran var. Burası da muhtemelen iyidir ama belki vaktimiz olursa buraya da uğrarız. Bu Doğu bloğu ülkelerinde biraz da soğuk olduğu için belki iç mekanlar çok iyi dizayn ediliyor ve çok keyifli restoranlar, kafeler oluşturuluyor. Bu da benim bir gözlemim olarak kayda geçsin. Arkamda gördüğünüz yapı Odessa Opera Binası. Yani Odessa'nın en simge, en kült, en bilinen ve belki de Odessalıların en gururlandıkları yapılardan bir tanesi. Burası 1810 yılında yapılıyor ve 1873 yılında çıkan bir yangınla ortadan kalkıyor. Daha sonra Fellner ve Helmer tarafından neo-barok stilde 1887 yılında tekrar kullanıma açılıyor, inşa ediliyor. İçerisinin mimarisi de gerçekten harika. Yani salondan bahsediyorum. Mimari anlamında Fransız Rokoko döneminin izlerini yansıtıyor. Aynı zamanda da muhteşem bir akustik var. Yani şöyle ki, şöyle bir sahnedeki bir fısıltı dahi en arkada, en ulaşılmayacak noktalara çok netlikle ulaşıyor. Gerçekten de muhteşem bir ses sistemi ile kurulmuş. Burada geldiğiniz zaman muhakkak bir temsile gelmeye çalışın. Opera ya da bale, ne varsa o an, gösteri, bilmiyorum. Muhteşem, ya da konser de olabilir sanırım, ara ara konserler de düzenleniyor. Muhakkak gelin, görün. Bilet de buradan da alabilirsiniz gişeden ama hem içeridekiler İngilizce bilmiyor. Yani Rusçanız varsa hiç sıkıntı yok. Gelirsiniz, buradan da alabilirsiniz. Ama biletler tükeniyor birincisi. Yani hani burada gelip uzun süre kalacaksınız ve 10-15 gün sonraki bir etkinliğe bilet alacaksanız alabilirsiniz tabii, ama eğer ki kısa süreyle geleceksiniz, 2-3 gün kalacaksanız, geldiğimde hadi gişeye bakayım var mıdır derseniz bulamama ihtimaliniz var. O yüzden online olarak bileti alabilirsiniz. Ben de bu şekilde yapmıştım buraya gelmeden önce. Size işte normal bir biletix'ten bilet alır gibi oturma planından vesaire seçtiriyoruz. Yani İngilizce menüsü de var ama son aşamada Rusça'ya dönüyor kredi kartıyla ödeme aşamasında. Orada tabii insan birazcık tereddüt ediyor ama şey yapabilirsiniz. Yani hani translator falan kullanarak bir şekilde orayı geçebilirsiniz. Yani zaten aslında onay istiyor. Bir de telefon numaranızı falan istiyor. Mail adresinizi giriyorsunuz. Mail adresinize bilet geliyor PDF şeklinde. İster telefondan gösterin, ister çıktı alın. Buraya gelin. Geldiğinizde gösteriyorsunuz. Zaten sizi yönlendiriyorlar. İşte 3. kata çıkın, şuraya gelin, buraya gidin falan diye. O anlamda burada bir temsil izlemeden dönmeyin. Yani Ukrayna'ya gelince işte sadece akla gece hayatı da gelsin tabii ki. Güzel, yani bir şey demiyorum. Gece hayatı da keyifli, renkli, eğlenceli şehirler ama yani şurada
Çarlık Rusyası'nın, Sovyetlerin muhteşem izleri olan bir şehirden bahsediyoruz. Birazcık tadını çıkarmak bu anlamda da, kültürel anlamda da gerekli diye düşünüyorum. Yoksa tabii ki eğlenceli kısımları da çok fazla. Bunlardan da her insan, her turist bence faydalanmalı ama geldik opera binasının önünde fotoğraf çektirdikten bir adım ötesi olsun. İçeriye girin. Yani sevmiyorsanız bile muhtemelen operayı ve baleyi sıkılmazsınız diye düşünüyorum o ortamın ambiyansından dolayı. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Bugün Don Quixote balesi var. Ben biletimi online olarak önceden almıştım. Burada gişeden de alabilirsiniz ama çok fazla İngilizce bilmiyorlar. O yüzden biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bileti online olarak almanız daha rahat olur. Muhteşem bir atmosfer var. Burayı muhakkak görmelisiniz.